Kanada'dan arkadaşlar herkese selamlar. Kanada'da bir yağmurlu gündeyiz. Böyle bir mahalledeyiz. Bu video büyük ihtimalle benim kanalımın ikinci videosu olacak. Bu videoyu görenler ama ilk videoyu izlemeyenler lütfen gitsin bir ilk videoyu izlesinler. Oraya bir kanala böyle bir açılış konuşması gibi bir şey yaptım. Açılış videosu yaptım diyelim. Bu da kanalımın ikinci videosu arkadaşlar. Ben bu kanalda sizlere genelde işte Kanada, Ukrayna, kendi hayatımdan, yurt dışındaki yaşamdan vesaire böyle genelde gördüğüm, deneyimlediğim vesaire bilgilerden sizlere biraz bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Bu videoda ise arkadaşlar ben Kanada'ya nasıl geldim, Kanada'ya neden geldim bu konulardan bahsedeceğim. Aslında arkadaşlar şöyle, ben Ukrayna'da yaşıyordum. Ukrayna'da savaş çıktı ve benim hayatım değişti. Şöyle bir mahalledeyiz. Arkamda nehir var. Böyle güzel bir mahalle var. Bisiklet yolu falan. Biraz yağmurlu hava olduğu için dışarıda çok fazla kişi yok ama ben sıkıldığım için maalesef çıktım ve bugün konuşuyor arkadaşlar ben buraya nasıl geldim. Şimdi gençler ben 2013 sonunda Ukrayna'ya taşındım Türkiye'den. O zamanlar ben 17-18 yaşlarındaydım. Üniversite eğitimi almak için gittim. İşte 5 sene üniversite okudum. 1 sene Rusça eğitim aldım orada. İşte 4 sene de mimarlık üniversitesinde okudum. Orada işte okulu bitirdim. Tabii işte ilk gittiğim sürede direkt arkadaşlar çalışmaya başladım. İlk gittim 6 ay sonra ben Ukrayna'ya rehberlik yapmaya başladım. İşte Ukrayna'ya öğrenci falan getiriyordum. Ukrayna'ya nasıl işte gelinir, oturum nasıl alınır, öğrenci nasıl olunur vesaire gibi işleri yapıyordum. Ardından bu işleri büyüttüm. Sadece Ukrayna değil, Ukrayna, Rusya ve Balkan ülkelerine öğrenci götürmeye başladım. Bu işlerle ilgilendim orada. Yani yurt dışı yaşamadır işte yeni gelen insanlar nasıl adapte olur filan bu konulara biraz hakimim. Neyse Ukrayna işte yaşadık ettik. Ukrayna bayağı bir güzeldi. Son mesela zamanlarında yani 2020, 2021, 2022 civarlarında Ukrayna çok güzeldi. Ukrayna şöyle çok düzeldi yani. Mesela bizim önceden 2017 sıralarında bir Türk lirası 10 Ukrayna grivnası yapıyordu. 2017-2018'de yani düşünün. Mesela Türkiye'den ben turist de getiriyordum bu sırada. Turist kafilesi getiriyordum mesela. Adam 1000 lirasını getiriyordu Türkiye'den. 10.000 Ukrayna grivnası yapıyordu. Ve 10.000 Ukrayna grivnası da o zamanlar çok güzel paraydı yani. Düşünsene bak. 1000 Türk lirası getiriyorsa 10.000 Ukrayna grivnası alıyorsun. Sonra bu düştü. Bizim Türk lirası düştü. Ukrayna parası biraz değerlendi. O zamanlar işte düştü. Mesela bir Türk lirası bu sefer 9 Ukrayna grivnası oldu. Sonra 8 oldu, 7 oldu. Ben en son çıkarken 4'tü arkadaşlar. Yani bir Türk lirası 4 Ukrayna grivnasıydı. Bu sırada hem Türk lirası eriyordu hem de Ukrayna parası değerleniyordu. Ukrayna bayağı bir güzelleşiyordu. Şu anki güncel kur bu arada 2026 Haziran ayı 1'e 1 olması lazım. Yani düşün. Ukrayna parası hem değerlendi hem de Türk lirası çok düştü. Şu anda birebir eşit. Yani aradaki farkı siz düşünün. Neyse 2020-2021 senelerinde Ukrayna bana göre arkadaşlar ben Ukrayna'nın son 10 senesini gördüm. Çok güzel zamanlarıydı yani. Hem böyle biraz daha gelişti. İşte mesela arabalarda vergi avantajı falan yaptılar. Turizm çok fazla yükseldi. Maaşları çok yükseldi. Mesela önceden insanlar 300-500 dolar maaş alıyordu. Sonra bir anda garsonlar bile 700-800-900 dolar maaş almaya başladılar. Ev fiyatları biraz daha yükseldi falan böyle ama Türkiye gibi bir devülasyon olmadı yani. Çok fazla böyle enflasyon olmadı. Yani bir anda aslında gelişti yani aslında ülke. Hem şehir gelişti, Kiev çok gelişti. İnsanlar biraz daha böyle güzeldi. Turizm açısından çok güzeldi aslında. Çok yeni insanlar geliyordu sürekli. Ben mesela o zamanlar sürekli turist getiriyordum. 80 kişi, 100 kişi, 50 kişi, 20 kişi sürekli böyle gruplar getiriyorduk. Onları gezdiriyorduk işte Ukrayna, Kiev'de. Bak illa ki o gruplardan beni bu videoda tanıyanlar olacaktır. Mesela vergi avantajı getirmişlerdi o zaman. Amerika'dan, Kore'den, Avrupa'dan arabaları getiriyordum mesela Ukrayna'ya. Vergi çok az veriyordum ve mesela normalde sallıyorum 20.000 dolar arabayı belki de 10.000 dolara falan Ukrayna'ya getiriyordum. O sırada biraz problem olmuştu mesela. Çünkü Ukrayna'daki araba sahiplerinin Ukrayna'dan alınan arabaların biraz değerleri düşmüştü. Çünkü neden? Amerika'dan işte kasalı araba falan getiriyordum. Yani neyse işte yani o zamanlar çok güzeldi. Biraz daha böyle düzeldi böyle Ukrayna falan derken abi savaş çanları çalmaya başladı. Bu işte 2021'di galiba. Ne zaman başladı lan? Savaş 2022'de başladı. Evet 2022'nin arkadaşlar Ocak-Şubat aylarında başlar işte işte savaş çıkabilir, savaş olabilir, ülkenize dönün vesaire gibisinden. Ben de işte dönmek istemiyorum çünkü biz Kiev'deyiz ama biliyorum ki halihazırda Ukrayna'da senelerdir dönen bir savaş zaten vardı. Ben mesela Ukrayna'ya 2013'te gittim. 2013'te bile Ukrayna'nın doğusunda savaş zaten vardı. Ukrayna Donetsk tarafında işte Donbas tarafında. Zaten Ukrayna'da Ruslar orada çatışıyordu ama Kiev falan sıçramıyordu. Yani bu olay sadece Ukrayna'nın
doğusundaydı daha çok. Ukrayna'nın doğusundaydı ve batısına sıçramıyordu. Onlar işte orada kendi kendine savaşıyorlardı. Sonra işte özellik bölgesi ilan ettiler. Sonraları işte 2-3 günde başbakanı, cumhurbaşkanını işte devirdiler. O sırada işte Kiev meydanı toplandılar falan. 2-3 günde gittiler. Kırım'ı aldılar. Bunların hepsi 2013-2014 senesinde yaşandı. Ben o zamanlar oradaydım ama Kiev olaylar çok fazla sıçramadı. Ben de o zaman yeni gelmiştim yani. Yeni zamanlardı. Ama o zamanlardan ben Ukrayna'nın böyle problemli işte savaş olabileceği yer falan böyle olayını zaten görmüştüm. Neyse işte 2022'de savaş çıkacak falan denildi. Yani benim de o zamanki düşüncem şuydu, ya savaş çıksa bile hani biz Kiev'deyiz. Yani Rus sınırı işte Kiev'in doğusunda. Oradan mesela arabayla tanklamakla girseler Kiev'e gelene kadar bizim haberimiz olur. Biz de kaçarız o zamana kadar diye düşünüyorduk. Neyse o zamandan sonra tabii işte Türk konsolosluğu falan gerçekten sağ olsun bir konuda Ukrayna'da bulunan bütün Türkleri tek tek aradılar. Ve dediler ki işte böyle savaş konusu var. Bütün herkes işte biliyor bunu. Avrupa, Amerika. Türkiye'ye dönseniz diyor daha iyi olur. Çünkü savaş çıkacak. Ben dedim teşekkür ederim. Ben burada kalacağım. Hani bilginiz olsun. Çünkü onlar soruyor. Not ediyordu. Herkesi tek tek not ettiler öyle. Sonra bir günde aradılar. Ya işte Ali Bey, Ozan Bey buradasınız biliyoruz falan ama Türkiye'ye geri dönün. Tamam dedim, teşekkürler. Dönmedik abi. Ondan sonra ya şu anda tam tarih hatırlamıyorum. 24 Şubat'tı galiba. 24 Şubat sabahına arkadaşlar saat 6'da savaş başladı. Biz tabi o zamanlar top tüfek işte insanların bağır çağırış tankmak bütün o seslerini falan duyuyoruz. Neyse ondan sonra biz aslında savaştan nasıl kaçtım falan detaylı bir şekilde anlatırım. Aslında anlattığım bir video vardı, onu da ekleyebilirim ama yine detaylı bir şekilde anlatmak istersek onu da anlatırız, konuşuruz. Neyse biz arkadaşlar o şekilde Ukrayna'dan savaştan sonra işte savaştan kaçtık. O sırada çok kötüydü. İşte biz 3 saatlik bir uzaklıktaki köye falan gittik. Orada kaldık. Ondan sonra 2 hafta falan bekledik ama savaş bitmedi. Daha da kötü oldu işte. Türk konsolosluğu oradaki Türkleri falan işte otobüslerle gelip işte Türkiye'ye götürdüler falan filan derken ortalık bayağı bir karıştı arkadaşlar. Sonra ben ama tabii Türkiye'ye geri döndüm ama Türkiye'de mesela olay bayağı bir o zaman kötü yani. Şimdi yalan yok. Ekonomik bir savaş var. Psikolojik bir savaşlar falan derken ben dedim Türkiye'de kalamam, kalmayayım. İşte o zaman araştırdık biraz. Nerelere gidebiliriz, nerelere göç edebiliriz. Göç etmek için doğdular. Nerede sıfırdan başlayabiliriz gibisinden. İlk başta ben arkadaşlar Avrupa'ya gittim. Avrupa'da Slovakya'da kaldım. Neden? Ukrayna'ya yakın diye. Hem de orada bir taraf Rusça falan da konuşuyor işte. Onlarla anlaşırız falan dedim. Savaş biterse dedik hemen geri döneriz. Ya ama şöyle, benim o zamanki düşüncem yani savaş çok hızlı hemen böyle bitecek edecek, biz de evimize geri döneceğiz. Ama öyle bir dünya tabii ki de olmadı. Slovakya'da kaldık. Slovakya'yı beğenmedik. Ondan sonra Avusturya'ya gittik. Avusturya'yı da beğenmedik. Yani Avrupa aslında arkadaşlar dışarıdan çok güzel gözüküyor ama Avrupa çok da güzel değil ya. Yani sürekli böyle çok aşırı fazla bir mülteci sayısı falan var. İlticacı sayısı var. Çok fazla kaçak göçmen var. Yani çok da ben beğenmedim. Evet, gezi olarak gidebiliriz. Turizm olarak gidebiliriz, gezebiliriz ama yaşam olarak ben tercih etmem gibi. Yani Avrupa'da ben yaşasaydım eğer Avrupa'da bir şehir merkezinde, şehirde falan değil de böyle bir köyünde yaşardım. Orada işte bir yerde çalışırdım falan. Şehir merkezine sadece gezmeye falan giderdim arkadaşlar. Ardından işte Fransa'ya gittik, Paris'e. Paris de gerçekten çok kötüydü. Yani Avrupa'nın aslında çok fazla beğenmedik. Ama şöyle, bu savaş benim hayatımı değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Yani biz arkadaşlar, ben Ukrayna'da yaşarken Ukrayna'da her şey yolundaydı. Ev, iş, hayat falan, arkadaşlık falan güzeldi. Bir de Ukrayna'dan Türkiye'ye gidiş geliş uzak değil biliyorsun. 2 saat falan da uçakla. Ayrıyeten de uçak fiyatları falan çok ucuzdu ya. 100 dolar, 150 dolara falan uçak bileti alıyordum. Türkiye'ye gidiyordum mesela. Belki de bir hafta sonuna gidip gelebiliyordum hemen. Ama tabii burası öyle değil. Yani şöyle, ben Ukrayna'dayken sürekli aslında aklım bir şekilde ilerleyen dönemlerde yurt dışına, yani bir Avrupa ya da işte bir Amerika, Kanada, Avustralya falan buralara gitmekti açıkçası. Hep aklımda aslında oralar vardı. Mesela Amerika vardı her zaman aklımda. Ben Ukrayna'da yaşarken. Ama Kanada'yı nedense hiç düşünmemiştim yani. Yani bir şekilde bir yollarını falan araştırıyordum. Avrupa olsun, Amerika olsun falan ama aslında yani açıkçası hayatımın hiç böyle Kanada'ya gideceğini falan hiç sanmıyordum. Hiç düşünmüyordum. Ukrayna'da yaşamaya devam edeceğimi düşünüyordum. Sanıyordum. Ama işte hayat maalesef öyle değil. Mesela sen bir planlar kuruyorsun falan. Bir anda bir şey oluyor ve bunların hepsi değişiyor yani. Düşün. Ukrayna ne alaka, ben ne alaka, savaş ne alaka ve savaş çıktı ve ben şu anda Kanada'dayım. Neden Kanada diye düşünecek olursak arkadaşlar, ben o zamanlar
Avrupa'yı dediğim gibi çok fazla beğenmedim. Bir de Avrupa'da şöyle bir sistem var. Avrupa'da sen koruma statüsü alıyordun Ukrayna'dan geldiğinden dolayı. Yani Avrupa'da sana bir sana bakıyordu. Avrupa'ya sen gittiğinde sana bir koruma statüsü veriyor. Sana bakıyor, ediyor. Evini falan veriyordu o zaman. Ama savaş gittiğinde seni geri yolluyor. Böyle bir problemi vardı Avrupa'nın. Ve her ülkede böyleydi Avrupa'da. Ben de ondan dolayı İngiltere, Kanada, Amerika ya da Avustralya diye düşündüm ve istedim. Çünkü oralarda genelde biliyorsun oralar şey ülkesi, yani işte iltica edenlerin, mülteci olanların, işte yurt dışında oraya gelenlerin ülkesi yani. Immigrant ülke abi burası. Burada 100 çeşit milletten insan var ama Avrupa öyle değil ki. Almanya'ya gidersen Alman var, artı Arap var, Türk var, yabancı var filan, ama buradakilerin hepsi yabancı. Ondan dolayı ben buraya gelmek istedim. Ondan dolayı ben arkadaşlar Kanada, Amerika ya da İngiltere, Avustralya istedim. İngiltere'ye o zamanlar bir sponsora ihtiyacım vardı. İngiltere'de birinin sana sponsor olması gerekiyordu ki işte oraya gidesin, 3 senelik işte oturum versinler sana, ama işte birinin sana sponsor olması gerekiyordu. Biz o zamanlar o sponsoru bulamadık. Amerika'da sana oturum veriyordu ama Amerika'da da bir sponsora ihtiyacım vardı. Bu sponsor hem oralı olmalıydı ya da işte bir green card'lı olmalıydı. Belli bir başlı işte para kazanmalıydı, iş olmalıydı falan filan. Evinde aslında galiba bir de minimum boş bir odası olması lazım ki hani sana sponsor olsun yani. Eğer ben orada iş falan bulamazsam bana sponsor olması lazım. Yani bu gibi şartları vardı. Biz o şartları bulamadık. Ama aslında benim isteğim gerçekten Amerika'ya gitmekti. Amerika rüyası belki orada gerçek olmayabilir ama Amerika'nın Kanada'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem hava olarak hem iş olarak. Orada bence sıcak para biraz daha hızlı akıyor diye düşünüyorum. Kanada şöyle arkadaşlar. Kanada herhangi bir sponsor falan istemiyordu. Sponsor falan istemeden biz direkt vizeye başvurduk ve aldık. Ama sadece sana Kanada şey veriyor. Yani biz burada mülteci değiliz. İlticacı değiliz. Koruma altında değiliz. Sadece bize bir çalışma vizesi verdi. Çalışma vizesi işte 3 senelikti. Geldik çalışma vizesiyle. Buraya geldik. Herhangi bir yardım falan, aylık para falan öyle bir şeyler yok arkadaşlar bu arada. Ukrayna'dan gelenleri. O şekilde geldik. İşte hemen ben zaten işimi falan bulmuştum. Hemen çalıştık bir şekilde, hayata böyle hemen başladık. Hemen bizi böyle adapte ettiler falan böyle. O şey güzeldi. Ondan dolayı yani ben Kanada'ya geldim. Yoksa benim isteğim aslında Amerika'ydı. Ama tabii işte bizim hep aklımız Ukrayna'daydı. İşte savaş bitsin geri döneriz falan gibisindeydi. Ama mesela bak şu anda bakınca mesela yaklaşık olarak bir 3,5 sene oldu ve bu savaş hala devam ediyor. Hala da bitmiyor. Bu sırada da işte Ukrayna tekrar Rusya'yı bombalamaya başladı falan. Aslında durumlar çok da iyi değil. Burası da güzel arkadaşlar. Yani şöyle, burası güzel, kötü değil. Bence kötünün iyisi. Ama hayalleri yaşayacağımız bir yer değil. Belki işte bundan bir 10-20 sene önce belki de bu hayaller yaşanabilirdi ama şu anda bence değil arkadaşlar. Burası da çünkü kötüye gidiyor. Ekonomi burada da çok güzel değil. Yani şu gördüğünüz evlerden birini eğer almak isterseniz çok uzun seneler çalışmanız gerekecek ki bunları alabilirsiniz. Zaten krediyle falan alabiliyorsunuz. Ama işte çok fazla. Yani bir rüya değil arkadaşlar. Yani burası bir internette insanların bahsetmiş olduğu bir yer. Belki Amerika'da buradan daha iyi olabilir ama tabii ki de Kanada evet Türkiye'den daha iyi. Zaten Kanada ile Türkiye'yi kesinlikle karşılaştıramayız. İkisi de farklı ülkeler. Ama burası da çok böyle basit bir yer değil arkadaşlar. Burada da böyle uzun süre çalışman gerekiyor. Eğer karı kocaysan 2 kişinin çalışması lazım. Devletin herhangi bir desteği yok öyle. Destek olan şeylerde genelde böyle işte çok böyle ucuz miktar paralar falan oluyor genelde. Çocuk ücretleri falan belki verebilirler. Onlar da sizi çok fazla mutlu etmez. Karı kocanın çalışması lazım. Bir iş yetmeyecek. 2 işte çalışmanız gerekecek. Yani kan rüyası arkadaşlar. Böyle bir gerçek var ama dediğim gibi çoğu yerden daha uygun, daha güzel. Türkiye'den tabii ki de daha güzel. Sadece şu evden, arabadan ibaret değil hayat. Ekonomi olarak daha güzel. Mesela gençlerin hiçbiri burada somurtkan değil. İnsanlar somurtkan değil. Psikolojik olarak bizden daha iyi oldukları kesin. Evet, burada mesela büyük problemler var işte, uyuşturucu gibi. Yani yalnızlık gibi. Genelde insanlar yalnız. Çoğunluk burada uyuşturucu farklı çeşitlerini falan kullanılıyor. Hafiften böyle yalnızlıktan falan dolayı belki de işte psikolojik sıkıntılar olabiliyor. Ama tabii ki de bizim gibi değiller. Gençlere sorsan siyasetle falan hiç bildikleri şey yok. Genelde bunlar hatta böyle siyaseti falan çok fazla karışmazlar, konuşmazlar ve hatta oy kullanmaya bile kolay kolay gitmiyorlar. Ama tabii buralarda da tabii ki de siyasi sıkıntılar var her yerde olduğu gibi. Mesela Türkiye'de nasıl abi?
Kürtler işte bir kısmım istiyor. İşte Karadeniz farklı konuşuyor, ona işte ters konuşuyor bilmem ne filan. Yani Türkiye'de de dolu olaylar var yani, öyle değil mi? Mesela Ukrayna'da da doğu kısmı Rusya'ya katılmak istiyor. İşte batı kısmı Avrupa'ya katılmak istiyor. Kiev'in bir şey umurunda değil çünkü orası %50-%50. Yani dünyanın her yerinde bu olaylar var. Mesela ben daha önceden Balkanlarda bulundum. Mesela Bosna Hersek'te. Bosna Hersek'in ülkenin içindeki bir kısmı mesela Sırbistan'a ait. İşte Sırbistan Kosova'yı sevmiyor. O onu kovalıyor filan. Mesela Kanada'da şöyle. Kanada'da Montreal bölgesi var. Genelde işte Fransızca konuşulan bir bölge. Fransa'ya daha yakın olan taraf. Onlar da komple Kanada'yı sevmiyor. Kanada komple Montreal'i sevmiyor. Montreal, Quebec bölgesi. Neden? İşte Fransızlar falan diye. Onlar Kanada'dan ayrılmak istiyor. Ondan ayrılmak istiyor. Benim bulunduğum yer Alberta. Alberta arkadaşlar petrol üzerine kurulmuş bir yer. Acayip bir para dönüyor burada petrolden. Oil and gaz diyorlar petrolden. Kanada'nın çoğunu aslında Alberta kalkındırıyor. Alberta'da Kanada'dan ayrılmak istiyor. Şu anda onun için imza topluyorlar falan. Ama tabii senelerdir ayrılmak istiyormuş. Yani bu olaylar bitmiyor gençler. Ama tabii ki de bizim ülkemiz gibi gençler etkilenmiyor. Sonuç olarak özetlersek arkadaşlar, burası kötünün iyisi. Çok kötü değil, çok iyi de değil. Kan rüyası tabii ki de kesinlikle yok. Buradan işte geriye dönüp baktığımda ya hala Ukrayna'da olurdum büyük ihtimal ya da belki de Ukrayna'dan çıkmak için yollar arıyordum. Belki de işte Amerika'ya nasıl giderim, Avrupa'ya nasıl giderim diye kesin oralarda işte 4 takla atıyorumdur yani, işte nasıl evrak bulunur, nasıl work and travel falan yapılır diye kesin düşünüyor olurdum. Yani bu şekilde savaş bizim hayatımızı biraz değiştirdi. Bilmiyorum bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Orada kalsaydık daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? Ama tabii dediğim gibi arkadaşlar buranın da avantajları olduğu gibi de dezavantajları da var. Mesela bu videoyu çekiyorum şu anda. Gördüğün gibi yağmur durdu. Güzel bir yerdeyiz. Güzel bir mahalledeyiz. Herhalde bir video bir 15-20 dakika olmuştur. Benim dışında burada kaç kişi gördünüz mesela sokakta yürüyen, dolaşan? Ben bir tane amca gördüm orada. O da video çektiğim için ben selam veremedim ona. Yoksa selam verirdim. O da verirdi. Eminim bundan. Mesela dışarıda insan yok. Ben ilk geldiğimde burada mesela şey sanardım. Hani insanlar niye dışarı çıkmıyor diye düşünürdüm böyle. Acaba belli bir saat mi var filan. Ama çok alıştım. İnsanlar genelde dışarı çıkmaz. Hava güzel olduğunda yürüyüş falan yaparlar ama o da çok az bir tayfa. Onun dışında genelde herkes evde yalnızlığıyla falan yaşıyor. Burada büyük bir yalnızlık bir sorun var. Sadece biz Türkler değil, herkese. Çünkü herkes buraya farklı ülkelerden gelmiş. Bir şekilde hayat kurmaya falan çalışıyor. En fazla karısı çocuğu falan oluyor işte. Karı koca çocuk falan oluyor. Büyük bir yalnızlık sorunu var. Onun dışında işte arkadaşlık sorunu var zaten. Kimsenin doğru düzgün arkadaşları falan kolay kolay olmaz. Yani bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi avantajlar da var, dezavantajlar da var. Ben şahsen şunu herkese söylüyorum. Benim çevremdeki herkes bu lafımı duymuştur. Kanada bize verilen şu anda bir sürpriz, bir hediyeydi. Ben de o hediyeyi şu anda kullanıyorum. Maalesef oturum falan şartlarını çok burada zorlaştırdılar. Çünkü yurt dışından çok fazla buraya insanlar geliyor. Çok fazla göç geliyor ve bu göcü kontrol altına alamamışlar. Mesela son zamanlarda acayip bir Hindistanlı bir tayfa gelmiş. Acayip bir Çinli tayfa gelmiş. Acayip bir Filipinli tayfa gelmiş. Yani ilk ona baktığında mesela Türkler falan hiç kimse yok oralarda. Genelde işte bu tarz ülkelerden insanlar var. Ve göcü hiçbir şekilde kontrol altına alamamışlar. Mesela saydığım ilk ülkenin sayısı çok fazla burada. Ama işte mesela Nijerya'dan gelen sayısı çok aşağı. Türkiye'den gelen sayı işte çok aşağı. Ukrayna'dan gelen sayı işte çok aşağı. O da zaten biz sadece şeyden sonra geldik. Savaştan sonra geldik. Ondan öncesinde bizim sayımız bile burada yok. Yani Türklerin sayısı, Ukraynalıların sayısı zaten neredeyse yok denecek kadar az. Göçü kontrol altına alamamışlar. Yanlış bir göç politikası uygulamışlar burada. Tabii ki de burası göçlerden oluşan bir ülke. Herkes zaten göç ederek gelmişti. Ama bunu kontrol altına alamadıklarından dolayı şu anda büyük bir problem var işte. İş bulma problemi var. Ev bulma problemi var. Sadece Alberta değil, işte Toronto'da, BC'de, her yerde. Ev fiyatları sürekli yükseliyor. Ben mesela buraya 2023 senesinde geldiğimde burada mesela benim $1200 bir ev tutmuştum ilk geldiğimde, daire. Şu anda gidelim arkadaşlar beraber. O dairenin fiyatına bakalım, bana göre o daire şu anda $1800. 1200'den 1800'e çıkmış. Bu buraya göre çok yüksek bir rakam. Çünkü maaşlar hala aynı. Belki de $1 falan ya yükselttiler ya yükseltmediler. Yani 3 sene içerisinde düşün. $1200'lık ev 1800'e çıkıyor. Yani bunların hepsi işte göç sorunlarından dolayı. Şimdi de işte biliyorsunuz maalesef Türkiye'de işte bir deprem yaşandı. Türkiye'deki depremden sonra da
buraya Türk arkadaşlar geldi. Çok fazla sayıda. Şimdi işte Türkler geldi, Ukraynalılar geldi. Ama bize mesela şu anda herhangi bir özel bir programdır, işte burada kalmamız için bir PR'dır vesaire hiçbir avantajlar sağlanamıyor. Hatta Türkler imza kampanyası başlattı işte. Biz burada kalmak istiyoruz, bize yardımcı olun vesaire gibisinden. Ama maalesef bakanlık bunu reddetti. Dedi işte uygun programlardan birini bulun, kalmaya çalışın ya da işte evinize dönün dediler kısaca. Aynı şeyi Ukrayna için de yaptılar. Yani benim kendi öz şahsi fikrim şu arkadaşlar. Burası şu an için bence genelde işte farklı ülkelerdeki insanların buraya gelmelerini istiyor. Genelde işte bence bana göre Avrupa'daki insanların buraya gelmelerini istemiyorlar. Bana göre benim fikrim düşük bütçeyle yaşayabilecek, düşük bütçeli çalışabilecek insanları istiyorlar buralarda. Ama işte mesela biz Türkler, işte Ukraynalılar, mesela Ukraynalılar çok çalışkan. Bak gerçekten beni yanlış anlamayın ama mesela biz Türkler de genelde ben buraya geldiğimden beri hiç bir gün bile kaçak çalışmadım. Geldiğim günden beri çalışıyorum. 3,5 sene. Senede nereden baksan 20 bin, 30 bin dolar falan bir vergi veriyorum şu anda ben. Her ay benim paycheck'imden yaklaşık 1500-2000 dolar minimum vergi kesiliyor. Ama biz Türkler genelde şunu yapıyoruz. Kendim için kesinlikle konuşmuyorum ama duyduğum, gördüğüm çoğu kişi buraya geliyor abi. Devletten yardım parası alıyor, ben çalışmıyorum diyor. Gidiyor bir yerde keş çalışıyor. Yani bu şimdi ne kadar doğru? Bana göre çok doğru değil. Ama Ukrayna'daki gelenler abi burada gidiyor adam business açıyor. Gidiyor sürekli bir yerde çalışıyor. Gidiyor ikinci yerde çalışıyor filan. Yani adamlar çalışkan adamlar. Ama biz Türkler maalesef öyle değiliz. Neyse o konu öyle değil yani. Türkler ve Ukraynalılar ortalama aynı. Yani buradaki işte gelen göçmenler arasında. Abi şu göçmen kelimesini unuttum işte ya. Yani Kanada göçmenlerden oluşuyor demek istedim ama onu aklıma getiremedim. Neyse göçmenler arasında işte Ukrayna Türkler iyi ama onları burada tutmak istemiyorlar maalesef. İşte genelde farklı ülkelerdeki insanları burada tutmak istiyorlar. Neden? Onlar daha ucuz fiyatlara burada çalışmaya okeyler diye. Yani olay bu gençler. Biz buraya geldik, evet her şey güzeldi ama sanki onun sonuna yavaş yavaş geliyoruz gibi. Çünkü burada kalmamızı pek fazla istemiyorlar. Pek fazla da desteklemiyorlar. Mesela Ukraynalılar burada 300-400 bin kişi gelmişti işte buraya vizeyle gelen. Hiçbir kaçak değil tabii ki de. Ve onların ortalama bir işte 150 bin tane falan imza toplandı ama hiçbirisi bakanlık bu imzalayı işte kabul etmedi yani. Hani Türklere yapılan aynısını yaptılar. Size yakın bir program bulabiliyorsunuz bulun. Bulamıyorsanız evinize dönersiniz dediler. Olay bu. Yani özetleyecek olursak arkadaşlar, ya bir gün böyle normal işte yaşarken bir anda ertesi gün bütün hayatınız değişebiliyor. Ben de onu yaşayanlardan biriyim. Ukrayna'daki savaştan dolayı Kanada'ya gelerek. Yani kısaca özetlersek, eğer savaş olmasaydı bugün Kanada'da olur muydum bilmiyorum. Ama hayat sizi bazen işte hiç böyle planlamadığınız yerlere götürebiliyor. Benim hikayem de böyle başladı. Bu kanalda arkadaşlar kendi hayatımı, yaşadıklarımı, deneyimlerimi, gözlemlerimi, Ukrayna, Kanada artık hiç fark etmez. Belki yarın Kanada'da bir problem olur. Belki Kanada'dan gideriz Amerika'ya. Yani dolayısıyla hayatımızı işte biraz sizlere göstermeye çalışacağım. Sizlere yardımcı olacağım. Siz de bana yardımcı olacaksınız. Beraber sohbet muhabbet edeceğiz. Sizlerle hikayemi paylaşmaya çalışacağım. Videoyu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz bu kanalı büyütelim arkadaşlar. Size zahmet kanala abone olun. Herkese sevgiler, saygılar, Türkiye'ye selamlar.